Selam dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle oda turu yapacağız. Beni tanımıyorsanız adım Yaz. Yaklaşık 8-9 aydır İngiltere'de yaşıyorum. Üniversite öğrencisiyim. Dijital video prodüksiyonu ve reklamcılık okuyorum. Ve size bu süreçte nasıl bir odada konakladığımı göstermek istedim. Çünkü bence bu internette çok samimi bir şekilde görebildiğimiz bir şey değil. Çoğu yerde böyle bazı odalar çok daha farklı gösteriliyor olduğundan. Ve ben bu algıyı değiştirip gerçekten size realist bir şekilde İngiltere'deki okulların yurt odalarının nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Merhabalar, küçük mağarama hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Evet, gördüğünüz üzere böyle küçük bir giriş karşılıyor size. Birazcık klostrofobik bir odam var ama genelde öğrenci yurtları zaten böyle oluyor. Yani çok büyük bir şey beklemeyin. Girdiğiniz zaman burada kendime küçük bir ayakkabılık aldım. Ben kendim dışarıdan aldım, ayakkabılarımı bu şekilde dizdim çünkü ilk başlarda çok dağınık duruyordu. Bir de burada bir tane mont askılığım var, bu yurdun kendi içindeydi. Sağ tarafta da tuvaletim var ama oraya sonradan geleceğiz. Girişte şu şekilde bir eşyalarımı koyma alanım var. Hemen eşyalarımı koyma alanından buraya geçince de sağ tarafta beni bir dolap karşılıyor. Dolabın çok kötü bir yanı var. Ben kişisel olarak bu yanından nefret ediyorum. Perde. Yani dolap kapağı perde mi olur arkadaşlar? Şöyle açtığınız zaman yine çok kullanışsız bir dolap görüyorsunuz. Çünkü ben zaten çok fazla giysisi olan bir insanım. Buraya sweatshirtlerimi koydum. Burada işte pantolonlar, bazı üstler var. Burada da gene kazaklar var. 2 tane çekmece var. Zaten bu dolabın bize verdiği tek şey şu askılık. Şurada küçük bir raf var en tepede. Oraya böyle çarşaf vesaire tarzı şeyleri koyuyorum. Nevresim takımlarını. Ama genel olarak bütün dolapta maksimum olarak bu var ve fazlası asla yok ve bana da yetmiyor. Hiçbir şekilde yeterli değil. Yerler halı. Halı o yüzden çok kolay pisleniyor, çok kolay tozlanıyor. Burada yerlerin halı olması çok alışıldık bir şey. Yani İngilizler genelde hep bunu bu şekilde kullanıyorlar. Kendi evlerinde de yerler hep halı. Ama bana göre bu biraz anormal ve ben ne kadar süpürsem de temizlesem de hiçbir zaman yeterince temizmiş gibi hissetmiyorum. Çünkü halı nedense pisliği tutarmış gibi geliyor. Bu tarafa geldiğiniz zaman burada bir mantar pano var. Ama ben bunların hiçbirini iğneyle yapıştırmadım. Ben bunların hepsini bantladım. Bu fotoğrafların hepsini de buraya gelmeden önce bastırmıştım ve İstanbul videomda, vlogumda onlardan bahsediyorum zaten. Buraya ben bunları bantladım çünkü bu gördüğünüz mantar panoya asla iğne girmiyor. Bunları falan bayağı zorla sokuşturduk. Nasıl çıkaracağız onu bile bilmiyoruz. Hiç iyi bir mantar pano değil yani. Arkası tahta hatta. Ama yine de ben bunu bu şekilde kullandım. Buraya bakarsanız böyle katıldığım bazı etkinliklerin bir şeyleri var. Fotobootlardan fotoğraflar var. Böyle çok tatlış. İşte bana hem İstanbul'daki arkadaşlarım hem İstanbul'daki anılarımı hatırlatan tatlı bir köşe. Yine buradan geldiğinizde burada bir kalorifer var. Çok da gerekli değil aslında bunu göstermem ama gene de merak ediyorsanız kaloriferi, ısısını istediğim gibi ayarlayabiliyorum. 5'e kadar yükseliyor. Açtığınız saniyeden itibaren ısınıyor ve o da çok kolay ısınıyor ve çok kolay soğuyor. O yüzden odanın ısısını ayarlamak çok kolay oluyor. Buradan geldiğiniz zaman bu şekilde boydan bir aynamız var. Ben bunu çok kullanıyorum ve bence bunun olması gerçekten iyi. Buraya ilk taşındığımda da bu ayna olduğu için çok mutlu olmuştum. Bu aynada işte genelde mirror selfie. Onun dışında şey değil yani çok da bir kullanış yok. İşte kombinime falan bakıyorum ve bu oluyor. Ama bunun yeri ve alanını seviyorum. Hemen şurada da dış alan var. Dışarısı bu şekilde gözüküyor. Manzaram bir tık inşaat. Ben seviyorum. Zaten çekimlerden de anlamışsınızdır. O da çok fazla ışık alıyor. Işık alma konusunda hiçbir problemi yok. Ve bu kadar açılıyor. Yani daha fazla açamıyorsunuz. Bazen çok havasız geliyor. O da mesela sabah uyandığımda falan ve hava alması birazcık sürüyor. Ben bu camı ve baktığı yeri ve aldığı ışığı özellikle çok seviyorum. Işık konusu çünkü hem videolar için hem de genel olarak bence odanın enerjisi için çok önemli. Bu arada perdem de bu şekilde. Kapandı mı pitch black yani. O kadar karanlık oluyor ki hiçbir şey göremiyorsunuz. Ama açtığınızda aydınlık bir oda. Buraya geldiğiniz zaman burası benim bütün işlerimi yaptığım, bütün videolarımı editlediğim, bütün derslerime çalıştığım, ya bütün zamanımı geçirdiğim alan aslında. Bu gördüğünüz örtüyü ben İstanbul'dan buraya getirdim. Bu bir tarot kartı, güneş tarot kartı. Bu duvar bomboş bir duvardı. Ve ben bu duvarı doldurmak için çok uğraştım. Sonra dedim ki, benim böyle bir örtüm vardı. Tek sıkıntı bunu çivilemem gerekiyordu. Burayı tabii de çivileyemem. 500 poundluk bir depozito söz konusu.
Ama bantlarla beraber bir şekilde ben bunu yapıştırdım. Ve bu burada böyle duran çok tatlış bir duvar örtüsü ve çok seviyorum. Şöyle 2 tane bitkim var. Bunu tanıyorsunuz. Bu Faruk zaten. Kendisi çok güzel bir bitki. İlk günümden beri benimle beraber. Buradaki ilk arkadaşım. Bu da sonradan bir ders çalışma vlogumda yine sizlerle beraber aldığım çok tatlı bir bitki ve burada inanılmaz şeker bir şekilde Emotional Support Plant yazıyor. Burada da minik bir tane çim adamım var. Bu kısımları çok fazla göstermeyeceğim çünkü açıkçası çer çöp dolu içleri. Ama odanın buralarında böyle bir saklama alanı var. Ben buraları işte genelde etrafta dağınık bir şekilde durmasın diye çantalarla, market poşetleriyle ve benzeri şeylerle doldurdum. Çünkü market poşetlerini de ben burada genellikle sürekli almıyorum. Kenarda tutuyorum, sonra markete giderken kendimle beraber poşetleri de götürüyorum. Çünkü 10 pence gibi bir şey, bazı yerlerde daha da fazla. O yüzden poşetleri tuttuğumdan çok birikiyorlar ve buraya tıkıyorum hepsini. O yüzden orada görünecek bir şey yok. Buraya da yere çantalarımı attım. Çünkü çantalarımı koyacak hiçbir yer yoktu. Burada bıraktım. Bir de burada bir tane kirli sepetim var. Bunu da Home Bargain's'tan almıştım. Bu da burada duruyor. İşte genelde ortalıkta bir şeyler durmasın diye olabildiğince kendime alan yaratmaya çalışıyorum. Çünkü burası dolap bakımından çok yoksun bir yurt odası. Hiçbir şekilde böyle zaten asıl giyme dolabında bile kapak yok. Siz düşünün. Bir tek bu alan var. Burada da burası kilitleniyor. Ama yani pek de bir önemi yok kilitlenebiliyor olmasının. Burada işte içinde gene çantalar, şapkalar ve başka işte önemli evraklar vesaire burada duruyor. Burada gene çöp kovam var, patenlerim var. Başka bir şey yok bu aşağı kısımda. Buraya geldiğimizde makyajımı, her işimi burada yapıyorum. Işığım buradan açılıyor. Ondan sonra bu tarafa geldiğinizde zaten bütün oda raf içinde. Arkadaşım da kıyamam. Ben Türkçe konuşuyorum. Beni anlamaya çalışıyor. Burada böyle ben bir sürü şeylerle doldurdum. İşte çok tatlı şeyler var. Şimdi size detaylı göstereceğim zaten. Şöyle fairy light'ları var. Onları da ben astım. Aslında Christmas ağacındaydı ama onlardan çıkarıp buraya astım. Kitaplarımı buraya koyuyorum. Kameram var. Erkek arkadaşımın bana aldığı hediyeler duruyor. Üst tarafta da gene ıvır zıvırlar, takılar vesaire var. En tepeye de genelde fazla Lego kutularını ya da kutuları ya da ayakkabı kutularını ya da kullanmadığım şeyleri koyuyorum. Ondan sonra şu tarafa geçelim. Evet, buraya geldiğiniz zaman yatağa çıkıp göstermek zorunda kaldım bir tık. Burada küçük bir orkide legom var. Yaparken çok keyif aldım. Zaten legoları çok seviyorum. Odadan da anlayabildiğiniz üzere. Bunu bu şekilde buraya koydum. Ondan sonra burada ufak mumlarım var. Burası daha bakım alanı gibi. Çünkü tuvalette çok koyabileceğim yerim yoktu. Tuvaleti gösterdiğimde anlayacaksınız. Burada işte kremlerim, böyle küçük bir Vespa Lego, makyaj çantam ve takı standım var. Ondan sonra yukarıya doğru geldiğinizde burada gene ıvır zıvır kutusu, böyle bir kovboy şapkası, AirPods Max'in kutusu var. Bu tarafa geldiğinizde buralar yine boş alanlar. Genelde burası side table gibi, işte vitaminler vesaire tarzı şeyleri burada tutuyorum. Burada yine legolarım ve tatlış bir avokado var. Ondan sonra üst tarafta bu ecza dolabım. Bütün ilaçlar, düşünebileceğiniz Türkiye'den bütün ilaçları getirdim. Majeziklerden parollere her şeyi getirdim. Düşünüp düşünebileceğiniz bütün ilaçlar, ateş ölçer, her şey bunun içinde var. Bir de mutfağa gelen arkadaşlarımla ya da buluştuğumda arkadaşlarıma götürdüğüm bir Monopoly'm var burada. Bunu da çok seviyorum. Monopoly zaten benim en sevdiğim kutu oyunu. Sonra bu tarafa geldiğinizde de son olarak burada böyle küçük bir raf karşılıyor size. Burada zaten küçük bir şarj aleti alanı, telefonunu koymak için yatarken falan. Burada yine Up filminden legolarım var. Ve en üstte burada da bir sürü shot bardakları var gördüğünüz üzere. Gittiğim her yerden shot bardağı toplamaya çalışıyorum. Beni bilmiyorsanız. Benim böyle bir, nasıl diyeyim, koleksiyonum var diyeyim. Koleksiyon demişken burada bizi ufak bir yatak, yastık ve Jellycat koleksiyonu karşılıyor. Bunların hepsini orijinal Jellycat mağazasından aldım. Of, bu düşmüş. Kruvasan, ayıcık, minik bir tavşan sevgililer günden. Bu da benim erkek arkadaşımın bana aldığı Bobby. Kendisi TikTok'umda var. Odanın bütün kullanım alanı bu alan. Buradan geldiğinizde buraya da led ışıklarımı ben Türkiye'den getirmiştim. Neyse, bu da böyle bir detaydı.
Buraya geldiğiniz zaman bu şekilde bir tuvalet görüyorsunuz. Aslında çok daha bir şey yok. Yere halılarımı ben kendim aldım. İçeri gelirseniz önce sol taraftan başlayalım. Burada böyle bir sepetim var. İçinde işte bütün gerekli essential her şey var. İşte burada yüzümü yıkarken kullandığım şeyler, saç eşyaları, bakım çantam, tarağım, gerekli her şey burada. Ondan sonra tuvalet alanına baktığınızda zaten bir tuvalette ne olabilecekse o var. Küçük bir ped alanım var. Koyacak yer bulamadım. Dediğim gibi, gördüğünüz gibi dolap yok. Asla dolap yok. Ama yetiniyorum bununla. Sonra buraya oh, can you see yourself? Do you want to say hi? Buraya geldiğiniz zaman burada küçük bir alanım var. Burada da işte kozmetikler, gerekli eşyalar, pimple patch'lar, işte diş fırçalıkları, böyle tatlış bir alan. Aşağıda da şu şekilde bir yer var. Oraya da gene temizlik şeylerini koyuyorum. Çünkü dediğim gibi asla ama asla dolap yok. Duşakabin alanımızda yine perdeden bir alan. Ama bu şekilde. Buradan açıp ısıyı, her şeyi ayarlıyorsunuz. Şu şekilde çok minik, benim bile zor sığdığım arkadaşlar. Boyumu soruyorsunuz, boyum 1.50. Ben bile buraya zor sığıyorum. Bir duşakabin. Ama genel olarak kullanışlı yani gene bu kadar küçük bir tuvalete göre. Ve burada havluları asmak için bir alan var. Bütün havlular, sabahlık hepsi burada. Oda turum bu şekildeydi. Hem İngiltere'deki odamı görmenizi istedim. Hem de buraya taşınacak bir öğrenciyseniz, bu yurda taşınacak bir öğrenciyseniz ya da İngiltere'de herhangi bir yurda taşınacak bir öğrenciyseniz yurtlar hakkında ufacık bir fikriniz olsun istedim. Çünkü genel olarak buradaki yurtların hepsi bu şekilde oluyor. Eğer okulun kendi yurdunda kalıyorsanız yurtlar hep bu şekilde. Birebir aynısı. Şu kadarcık bile fark yok. Ama özel yurtlar da var. Seneye ben özel yurda geçeceğim. O yüzden seneye de bir yurt turu gelecek. Seneye gelen yurt turunda aradaki farkı zaten anlarsınız. Bu arada seneye dediğim 5-6 ay sonra. Onun dışında odam bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ya da düşüncelerinizi bekliyorum. Ben nasıl dekore etmişim, nasıl olmuş? Emin olun dekorasyondan önceki hali çok daha kötüydü. Ben burayı gerçekten kendimce bir eve çevirdim. Ama genel olarak seviyorum. Buranın bana kattığı enerjiyi, geldiğimde ev gibi hissettirmesini seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.